Hepinize merhaba arkadaşlar. Yalı Şapkanı'nın 92. bölümünde, yeni bölümünde neler olacak? Tüm ayrıntıları ve detayları aktaracağım. Fragman yayımlandı. Bununla alakalı da sizlere önemli analizlerimiz var. Suna ölecek mi? Ne olacak? Tüm detayları aktaracağım. Sonuna kadar sadece izleyin. Ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. En az 150 beğeni bekliyoruz sizlerden. Hadi hemen konumuza geçelim. Evet, çok önemli yeni gelişmeler var arkadaşlar. Yalı Çapkın'ın 92. bölümünde fragmanı izlediyseniz zaten inanılmaz gelişmeler var. Şimdi bu görüntüde yine Yalı Çapkın'ın 92. bölüm set görüntülerinden ormanda set çekiminin olduğu belirtildi. Acaba Abidin'in kardeşine mi Ferit bir şey yapacak? Bu da tabii ki merakla bekleniyor. Ormanda bir set çekildiğini bu şekilde gösterelim. Şimdi gelirsek konumuza ve fragman analizine. İlk başta Ferit ve Seyran'a bir şey olmuyormuş. Bunu öğrenmiş olduk fragmanda. Ferit ve Seyran'a bir şey olmayacak ama Suna mı acaba ölecek? Hayır arkadaşlar. Yani %90 Suna da ölmeyecek. Çünkü neden? Şunu belirteyim. Abidin Suna'ya zarar verdi. Özellikle de Suna hamileymiş. Evet, bu çok önemli bir detay. Suna hamile arkadaşlar. Ve Suna hamile olduğu için muhtemelen de bu çocuk Abidin'den, yani Ferit'ten olacağını zannetmiyoruz. Abidin'den muhtemelen Suna hamileliği ve Suna Abidin'den hamile olduğu için Abidin Suna'yı vurduğuna büyük pişman olacak ve Abidin kendi çocuğunu kendi elleriyle aslında bir nevi hayatını kaybettirmiş olacak. Yani Suna hani fragmanın sonunda başımız sağ olsun deniyor ya, orada muhtemelen %80 Suna ölmedi arkadaşlar. Yani Suna'ya bir şey olmadı. Suna'nın çocuğuna. Çünkü biliyorsunuz hani ne oldu? Doktor geldi, Suna hamileymiş. Hastamız gebeymiş diyor. Yani Suna hamile ve haliyle hamile olduğu için de kaybedilen aslında çocuk. Ve Abidin bunu duyduğunda inanılmaz derecede çıldıracak ve inanılmaz derecede de pişmanlık çekecek ama yani kendi çocuğunu bir nevi aslında yıpratmış oldu kendi sevgilisini ama tabii ki bunları duyan Abidin kafayı yiyecek, psikolojik anlamda da ilerleyen bölümlerde sıkıntı çekecek. Yani Abidin'in ilerleyen bölümlerde ciddi anlamda sıkıntı çekeceğini söyleyelim. Hatta belki hani 2-3 bölüm değil tabii ki ama belki 8 bölüm, belki 7 bölüm sonra diziden dahi çıkabilir. Belki 5 bölüm sonra hani diziden dahi Abidin çıkabilir. Şimdi evet, dediğim gibi bu şekilde söyleyelim. Suna'nın yüksek bir ihtimalle diziye veda etmeyeceğini söyleyelim açıkçası. Suna dizide kalmaya devam edecek. Ve ilerleyen bölümlerde de tabii ki Suna dizide kalmaya devam ederek Ferit'e yanaşmaya başlayacak. Evet, bu da inanılmaz derecede aslında bir şey. Çünkü Ferit eskisi gibi artık Seyran'a bir sevgi duymuyor. Aslında sevgi duyuyor ama yaptığı kötülük ve günahlardan dolayı da Ferit pişmanlık çekiyor ve haliyle Seyran'a karşı istediği sevgiyi gösteremiyor. Ve Seyran'ın böyle bir sevgiyi hak etmediğini istediği için de daha güzel sevgiler hak ettiğini istediği için de Seyran'a ondan nefret ediyormuş gibi yapıyor. İlerleyen bölümlerde Suna Ferit'e yanaşmaya devam edecek. Tabii ki Ferit de yine Suna'ya ilerleyen bölümlerde. Bakın bunu 92. bölümde olacak diye söylemiyorum. Aynı zamanda bu Suna ile Ferit gelişmelerini 2 bölüm sonra olacak diye söylemiyorum. En az 3-4 bölüm sonra. Hani bu işler tamamen ortadan kalkmaya başladıkça Suna Ferit'e birazcık daha böyle yakınlaşmaya çalışacaktır. Onu da sizlere söyleyeyim. Aynı zamanda şimdi intikama gelelim. Ferit gözünü ciddi anlamda karartacak. Aynı zamanda Korhanlar ciddi anlamda karartacak. Ferit gözünü öyle bir karartacak ki Abidin'in kardeşini diziden çıkartabilir. Yani Abidin'in kardeşini bir nevi öldürebilir açıkçası. Dizide bunlar yaşanabilir. Yani gerçekten Ferit karakterinin birazcık daha şahlanış dönemini izleyeceğiz. Hani Ferit daha bir şahlanacak böyle. Zaten Abidin'in de fragmanda gördüyseniz annesine bahçeye 3 mezar kaz dediğini duyabilirsiniz. Bu da Ferit'in inanılmaz bir derecede çıldırdığını ve çıldıracağını ve inanılmaz bir derecede kimsenin beklemediği şeyleri yapacağını Ferit'in anlayabiliriz ve bilebiliriz. Zaten yine Ferit baskın yaptığında zaten görebiliyoruz fragmanda. Ferit tabii ki bunlar 92. bölümün sonunda olacak. Yani yüksek bir ihtimalle baskın olayı vesaire 92. bölüm bittiğinde dizi bitmiş olacak. Ve o şekilde dizi bitip bir dahaki bölüme bir heyecan bırakacaklar. Bu da tabii ki izleyiciyi dizide tutacak. Önümüzdeki haftada da izletecek. Ratinglere gelirsek bu bölümde ratingler artabilir. Çünkü ciddi anlamda önemli ve güzel gelişmeler yaşanıyor ve o nedenle de bu bölümde ratingler artabilir dostlar. Konumuza devam edersek Suna dizinin sonuna doğru iyileşmeye başlayacak tabii ki. Aynı zamanda Seyran ve Ferit yani büyük bir sıkıntı çekmeden atlatmış olacaklar bu yaralılığı ve ardından da kalkacaklar. Hatta 92. bölümde ayağa kalktıklarını bile görebiliyoruz. Hatta Ferit'in karşılık verdiğini dahi görebiliyoruz. Büyük hanımın evine, konağına karşı.
Ama artık şunu söyleyeyim, sadece eski Korhanlar olmayacak. Şimdi Korhanları birazcık da şirket sıkıntısı bekliyor. Evet, bunu aslında anlayabilirsiniz zaten. En son ustalar çalışmayı bırakmıştı. Yani Seyran gidip konuşmuştu ama tekrardan ustalar çalışmayı bırakmıştı. O nedenle şu anda Korhanlar bu bölüm değil ama 2 bölüm sonra filan şimdi şirketle alakalı sorunlar çıkmaya başlayacak. Zaten bu bölümde açıkçası Suna, işte Ferit ve Seyran üzerinden, yaralanma durumu üzerinden ve Büyük Hanım'a karşı bir intikam üzerinden devam edecek. Aynı zamanda 93. bölümde yine intikam üzerine devam etse de yani açıkçası 94'te 95'te size dediklerimiz, az önce söylediklerimiz yaşanabilir. Bunları rahatlıkla görebilirsiniz. Açıkçası anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki güzel gelişmeler bu süreçte yaşanmaya devam edecek. Bizler de bu güzel gelişmeleri sizlere aktaracağız. Diziyle alakalı özellikle sizlere bilgiler vereceğiz ve her gün yeni fotoğraflar, setten görüntüler vesaire geliyor. Bizler de sizlere bunları aktarıyoruz zaten. Neler olacak olmayacak bunları da gösteriyoruz. Ama dediğim gibi hali sahada eskisi gibi olmayacak. Hali sahada Büyük Hanım'a karşı ciddi anlamda bir savaş açmış olacak. Yani Büyük Hanım bitecek aslında. Büyük Hanım sorunu yaklaşık 2-3 bölüm sonra bitebilir. Veya iki aile arasındaki sorunlar, sıkıntılar yavaşlayıp ortadan kalkabilir. Ama bu ortadan kalkma işi hani öyle kolay olmayacak. Bu süreçte birilerinin canına zarar gelecek. Zarar gelecek çünkü bu da tabii ki diziyi birazcık daha hareketlendirecek. Aynı zamanda Abidin'in dediğim gibi ilerleyen bölümlerde psikolojik olarak dizide çok kötü olacağını söyleyelim. Çünkü Abidin şu an bu bölümde yüksek bir ihtimalle yani %70 %80 kendi çocuğunu, hamile olan eşinin çocuğunu, yani kendi çocuğunu kendi elleriyle Abidin hayatını kaybettirmiş olacağı için Abidin'in psikolojisi dağılacak. Çok pişman olacak ama tabii ki iş işten de geçmiş olacak. Özellikle Suna Abidin'den artık ciddi manada da tabii ki nefret edecek ve bu nefret etmeyle de beraber ne olacak? Suna Ferit'e yakınlaşmaya başlayacak. Zaten Ferit de Seyran'dan biraz uzaklaştı ama Suna'dan da bu süreçte nefret ediyor Ferit. Ama ilerleyen bölümlerde her şey değişebilir. Tabii ki Seyran böyle bir aşkı, böyle bir sevgiyi hak etmiyor. Umarız bunlar yaşanmaz. 2-3 bölüm sonra Ferit yine umarız Seyran'a istediği sevgi verir ve aynı zamanda Seyran da bu bölüm veya bir sonraki bölüm Suna ile Ferit'in arasında yaşananları öğrenecek. Bunu da sizlere net olarak söyleyeyim. Bu bölüm sonunda veya bir sonraki 93. bölümde Seyran Suna ile Ferit arasında yaşananları da duymuş ve öğrenmiş olacak. Ya bunu Ferit kendi ağzıyla söyleyecek ya da Seyran gizli bir şekilde bunları duyacak ve bu şekilde de öğrenmiş olacak. Evet, videomuzun sonuna geldik dostlar. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kendinize de çok iyi bakın. Abone olmayı ve aynı zamanda da videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bizleri takipte kalın çünkü güzel videolar ve haberler sizlere vereceğiz. Görüşürüz.